Tekrardan selamlar herkese. Yağmurlu bir günde çıktım. Salihler altına, eski çalıştığım yere doğru gideceğim. Yolu gördünüz nasıl olduğunu. Şehir merkezinden özellikle gitmedim ama yani şehir dışında bile, şehir küçük çevre yolunda bile vaziyet bu. Şimdi buradan geçip geçmemek konusunda kararsızım. Göl gördüğünüz gibi, bir arka sokaktan gideceğim artık mecburen. Çok güvenemiyorum çünkü her ne kadar arabaların geçtiğini görsem de ben acemi şoför olaraktan yani
Çok güvenemiyorum kendime. Bir şey olur kalırım ortada. Yukarıdan evden gördüm böyle ana cadde üzerinde ve bizim alt sokaklarda böyle göl. Her yer göl. Az önce geçtiğimiz yeri de gördünüz, sanayi tarafında. Cadde olduğu gibi su altında. Ve bu gaz çalışmaları nedeniyle Ege Rüyası videomda da demiştim ya, hani bir takım sorunlar var, altyapı sorunları var. Açılan yerler tekrar kapatılmıyor düzgünce falan. Çukur oluyor, arabamız da geçemiyoruz. Az önce gördünüz yani kaç kere çukura girdim yani. Düz olduğunu düşünerekten rezil gibi bir altyapı yani. O yüzden hiç şehir tarafına geçmeyeceğim. Bakın arkadaşlar, buralarda sürekli bir inşaat yapılıyor. Ama buralarda altyapı sıfır. Buralarda kanalizasyon dahi yok. Buralarda kanalizasyon dahi yok. Bu bölgeler zaten alüvyon hep. Hani deprem açısından da çok riskli bölgeler. Buraları zaten suya doymuş topraklar. Ve ufacık bir yağmurda oluşan görüntüler bunlar. Bakın yavaş yavaş geçiyorum. Asfalt yok, çamur. Çamur, çamur, çamur. Hey, ne yapıyorsun lan? Ne haber aşkım? Oy, ne kadar güzelsin. Minikim. Oo, koltuk koymuşlar. Bakın bir gün buraları da ev olacak. Buraları zaten su doluyor her yer. Hani bir gün ev yapıldığında oluşacak durumları görebiliyor musunuz? Buraları hep göl oluyor. Aynı şekilde karşı taraf. Bakın şu anda bile göl yani. Göl, göl, göl. Denize yakın evim yok diye üzülmeyin yani, Ege Rüyası böyle bir şey. Kışın, yazın olmayan denizi kışın böyle ayağınıza getiriyor yani havalar. Şu sokağa bakın. Yani burada eviniz, burada oturuyorsanız yani evinize girmeniz imkansız şu an. Çizme dahi kurtarmaz yani. İğrenç. Yani komedi gibi. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Bütün sokak. Burası Çetinemeç'in bir arka tarafı. Şuraya bakın. Böyle yavaş yavaş geçelim. Görüntüleri kendiniz görün. Ne olur yavaş geçin demişler, bir not düşmüşler oraya. Ya zaten burada hızlı gitmen imkansız. Göl, göl, göl. Karşı sokağa çekiyorum. Bakın yani
Yağmurun, çamurun olmadığı bir sokak yok. Her yer su. Bütün bu evlerden sonra bir de inşaatlara devam ediliyor yani. Şurada sokak ve eve bakın. Sokak göl, evin bahçesi de tamamen göl. Komşusu, kendisi, her taraf göl. Bakın burada ne kadar lüks evler yapılmış. Sokağın hali bu. Boş bir arsa. Yine aynı şekilde göl. Sokağın haline bakın şimdi. Ve biliyor musunuz? Bu evler milyonluk evler. Yani sen ben alamayız. Dehşet paralar ödeyeceksin ve bu evlere sahip olacaksın. Ama sonuç bu yani. Kanalizasyonun da evin altındaki bok çukuruna gidiyor yani, başka bir yere değil. Salihler altına giden caddeye geldim. Şimdi buradan devam ediyoruz. Özellikle bu bölge yani. O kadar kötü ki. Yağmur, çamur yani tamamen tutuyor. Göndermiyor bir yere. Şu karşıya bakın, tarlaya, tamamen göl. Ve bir gün buralara da ev olacak. Söylemedi demeyin. Bir gün bu tarlalarda ev olacak. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Kabakum'a doğru. Kabakum'a varıyoruz. Sizinle böyle boylu boyu, dikili, sahil boyu arabayla bir yağmurda ve yağmur sonrası kontrol yapmış olacağız. Bir vaziyetleri görün. Hiçbir şey yani Akdeniz türkülerindeki gibi, Ege türkülerindeki gibi güllük gülistanlık olmuyor. Keşke öyle olsa. Güldalı sitesi tarafındayız. Kabakum. Plaja giden yollara bakın. Neredeyiz? Grup Kent sahil sitesindeyiz. Kabakum. Burası benim de çok sevdiğim bir yerdir. Bakın koyunlar otluyor ileride. Çoban geçiyor koyunlarıyla. Yazın buralara sıklıkla gelirim. Ve sevdiğim ağacım da orada öyle duruyor. En azından şu an daha temiz, yazın çöp yuvası. Evet. Kabakum. Oh. Buraları göl olmuş. Şuralara bakın.
Elimden geldiğince sokakları da göstermeye çalışıyorum size. Bir yandan araba kullandığım için zor oluyor. Şu kaldırım tarafına bakın, kaldırım kalmamış. İnsanlar mecburen yoldan yürümek zorunda. Eğer yürüyorlarsa. Dereler bile yani dolmuş suyla akıyor güzel güzel. Geçtiğim şu an bütün dereler böyle coşkun coşkun akıyor ya. İşin kötü tarafı bu sel durumlarında, böyle aşırı yağmurların olduğu zamanlarda bütün o güzel topraklar, alüvyon, meyvemizi, sebzemizi yetiştirdiğimiz o harika topraklar denize akıyor gidiyor. Hani yağmur deriz, güzel deriz ama aşırı yağmurların da böyle bir etkisi oluyor. Topraklar açısından. O verimli toprağı alıyor götürüyor denize. Videomun başında da göreceksiniz. Yukarılardan çektiğim deniz tarafını doğru. Bir kısmı mavi denizin, bir kısmı da böyle gridir. Bu da yukarılardan gelen, akan o kaliteli toprak işte. Denize akıp gidiyor. O toprak milyonlarca yılda oluşuyor. Yazık ama. Kalbim Ege'de kaldı. Elit Yar sitesinin oradan geçiyoruz şu an. Oradan ayrılıyoruz. Buradaki dere nasıl? Burası da dolgun. Burada dağlardan hep ara ara vadilerden denize doğru küçük nehirler oluşuyor, dereler oluşuyor. Bunlar böyle denize akıyorlar. Yazın tabii çok nadir, az oluyor o sular ama kışın bol yağmurların olduğu zamanlarda çoğalıyorlar. Buğdaylar ekildi ve yeşillendiler artık. Bu yağmurlar onlara iyi gelecek. İnşallah. Ah, bunlar da ne? Leylek mi bunlar? Ne güzel uçuyorlar. Leylek galiba. Ya da o cinsten bir şey. Bakın tarla tamamen göl altında. Zeytinlik biraz yukarıda kalıyor. Ama bu yola doğru olan kısım tamamen göl.
Burada da var bir sürü. Bunlar leylek değil. Leyleğe benziyorlar ama göçmen kuşlar değiller bunlar. Bunlar sulak yerlerde sabit yaşayan bir cins kuş. Adını sonradan bulursam not ederim video altına. Çok güzeller ama. Bu tarlanın da diğer tarafı direkt sahil. Çok da verimsiz bir tarla bu arada. Pamuk ekiyorlar. Hep doğru düzgün yetişmiyor yani. Herhalde deniz tuzu kötü etkiliyor olsa gerek buradaki toprakları. Öyle her sene 5 senedir görüyorum bu tarlayı. Hiç doğru düzgün bir verim olduğunu görmedim. Diğer taraf zeytin tarlaları. Galiba buralarda en iyisi zeytin ekmek. Pamukla başka bir şeyle olacak iş değil bu. Deniz kenarına yakınsanız eğer. Evet, yavaş yavaş Salihler altına doğru geliyoruz. Benim yazın çalıştığım bölge. Ta karşıdaki araba öyle bakıyor, dibime girdi arkamda. Sanki şeyde E5'teymiş gibi hızlı hızlı. Ne acelesi varsa ben de bıraktım, geçtim, kenara çekildim biraz. Öyle dik dik bakıyor bana yan aynı şeyden, pencereden, camdan. Niye bakıyorsun? Yoluna git. Git yoluna. Günbatı sitesinin oraya geldik. Öyle yani adam girdi dibime. De geçerken böyle dik dik bakıyor bana. Niye yavaş sürüyorsun diye. Yavaş sürüyorum ben. Sen hızlı gitmek istiyorsan geç beni. Bana da öyle dik dik bakma yani. Sol şerit var. Geç sol şeridi. Bas gaza, ne yapıyorsan yap. Herkes hızlı gitmek zorunda değil. Şurada çiçekçimiz var, Musa abi. Onlar da kapalı şu an. Gördüğüm kadarıyla. Ne olacak? Kimse yok. Yani kışın buraları bomboş. Çok nadir yani insan sürekli yaşayan buralarda. Şuradaki dereyi göstermek istiyorum size. Şarıl şarıl akıyor. Onu göstermeden geçmeyeyim dedim. Gayet de güzel şey yapmışlar bu nehri, dereyi. Korunaklı bir biçimde, etrafa da taşmayacak biçimde. Diğerleri böyle değil ama bu böyle. Bunu gayet korunaklı bir biçimde yapmışlar. Bakın. Şeye doğru gidiyor, denize doğru. Deniz zaten şuradan 5-600 metre sonra hemen. Şeyleri de görüyoruz. Sitelerden gelen bunlar büyük ihtimalle kanalizasyon ya da bahçeler suyla dolmasın diye hani bu gider yaparlar ya, o gider borularından gelen sular herhalde. Bakın burada da var. Bu da Dikil'den gelen yol. Buradan geldim. Ne kadar dolu yani derecik. Yalnız renge bakın. İşte bu. Bereketli topraklar. Akıp gidiyor denize.
Ya abartıyorsun diyenler de olabilir. Hani bilemiyorum tam anlamıyla. Yani normali de budur, belki olması gereken de budur ama ben öğrendiğimi de aktarmaya çalışıyorum. Bu değerli toprağı tutmanın başka bir yolu var mı? Bilmiyorum. Bu gayet normal de olabilir yani. Diğer tarafına da bakalım. Şu sokak çok tatlı yalnız. Bakın, toprak bir yol. Asfaltlama yapılmamış. Hemen burada evler, siteler. Burası da şıldır şıldır akıyor vallahi. Maşallah. Köprünün altından geçiyor. Dallar, bir şeyler böyle dağlardan gelen yolunda ne varsa koparıp gelmiş derecik. Maşallah. Gayet de aşağıda kalıyor işte böyle olunca. Ne taşma oluyor ne bir şey. Gayet düzgün yapmışlar burayı. Hem sitelerin bu bahçelerinden akan sular gene dereye iniyor. Medenice, uygarca yapılmış bir şeyler. Olması gereken de bu olsa gerek diye düşünüyorum. Bahçe süslerine bakın. Sitenin girişine yapmışlar. Bu süs kabaklarından. Evet, yola devam edelim. Dört yoldan girdim arkadaşlar. Önce arkadaşlarıma uğradım, alışverişimi yaptım. Dört yolun sahil tarafındayım. Vaziyet burada da bu. Gene her yer göl. Gayet normal bunlar tabi. Bunlarda abartılı bir durum yok. Yağmur olunca böyle oluyor haliyle. Ve plajların hali de bu. Hiç bu haldeyken gelmemiştim plajlara. Sizinle beraber ben de geziyorum. Midilli bulutların altında kalmış. Plaj yine göl içerisinde, çamur halinde. Oraya geçemiyorum. Vaziyet bu. Daha fazla uzatmadan buradan da hoşça kal demek istiyorum sizlere. Videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı düşünebilirsiniz. Bu beni mutlu eder açıkçası. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Salihleraltı 4 yol sahilinden herkese selamlar olsun. Hoşça kalın.